Eski bir ormanda yaşayan küçük serçe, her gün gökyüzüne bakıp Kaf Dağı'nın ardındaki efsanevi Anka'yı düşlerdi. Diğer kuşlar onunla alay eder. "Sen küçücüksün, oraya asla varamazsın." diyerek umudunu kırmaya çalışırlardı. Fakat serçe kararlıydı. Bir sabah erkenden kanat çırpıp masmavi gökyüzüne, büyük bilinmeze doğru yola koyuldu. Önce Aşk Vadisi'ne ulaştı. Burada her yer rengarenk çiçeklerle doluydu ve kalbi büyük bir heyecanla dolup taştı. Yol uzundu. Fırtınalar çıktı, yağmurlar yağdı. Minik gövdesi sarsıldı ama o hiç pes etmeden uçmaya devam etti. Marifet Vadisi'ne geldiğinde dünyanın ne kadar büyük olduğunu ve her canlının bir görevi olduğunu fark etti. Yorgunluktan kanatları sızlamaya başlamıştı. Bir ağaç dalına konup dinlenirken içindeki sesi dinlemeye karar verdi. "Vazgeçme," dedi içindeki ses. "Simurg seni bekliyor." Serçe tekrar havalandı, bulutların arasından süzüldü. İstigna Vadisi'ne vardığında sahip olduğu tek şeyin kendi azmi olduğunu anladı. Dış dünya artık ona vız geliyordu. Gökyüzü aniden karardı, şimşekler çaktı. Serçe korksa da gözlerini Kaf Dağı'nın parlayan zirvesinden ayırmadı. Tevhid Vadisi'ne girdiğinde aslında her kuşun ve her ağacın bir bütünün parçası olduğunu derinden hissetti. Hayret Vadisi'nde gördüğü manzaralar karşısında dili tutuldu. Evrenin büyüklüğü onu hem korkuttu hem büyüledi. Kanatları artık çok zayıflamıştı ama ruhu her zamankinden daha güçlüydü. Zirveye çok az kalmıştı, hissediyordu. Yokluk Vadisi'ne ulaştığında egosundan ve korkularından tamamen arındı. Sadece saf bir sevgiyle uçuyordu artık. Kaf Dağı'nın dondurucu soğuğu tüylerini ürpertiyordu. Yine de içindeki ateş onu her engelde ayakta tutuyordu. Sonunda devasa bir kapının önüne geldi. Kapının üzerinde altın harflerle "Kendini bulan Simurg'u bulur" yazıyordu. İçeriye girdiğinde ne bir saray ne de dev bir kuş vardı. Sadece boydan boya uzanan parıl parıl bir ayna duruyordu. Serçe aynaya baktığında aylardır süren yolculuğun izlerini gördü. Yıpranmış kanatlar ama parlayan bilge gözler. O an anladı ki Simurg diye bir kuş yoktu. Simurg aslında bu zorlu yolu aşmayı başaran 30 kuşun kendisiydi. Serçe artık tek başına değildi. Tüm zorlukları aşanların ruhuyla birleşmiş, devasa bir ışığa dönüşmüştü. Geriye dönüp baktığında, aştığı vadilerin aslında kendi içindeki engeller olduğunu büyük bir huzurla fark etti. Ormandaki arkadaşları onu gördüğünde gözlerine inanamadılar. O artık sadece bir serçe değil, bir efsaneydi. Kanatları güneş gibi parlıyor, sesi ormanın en uzak köşelerinde bile yankılanıyordu. Bilgelik her yanını sarmıştı. Diğer kuşlar etrafına toplandı. Ona nasıl başardığını sordular. O ise sadece gülümsedi ve gökyüzünü gösterdi. "Yolculuk dışarıda değil, içerideymiş," dedi serçe. Herkes sessizce bu büyük dersi dinledi ve ona saygı duydu. Küçük serçe artık Kaf Dağı'nın koruyucusu olmuştu. İhtiyacı olan her kuşa rehberlik etmek için orada bekliyordu. Onun masalı tüm dünyaya yayıldı. En küçük olanın bile en büyük engelleri aşabileceği herkese umut ışığı oldu. Serçenin cesareti, ormandaki her canlıya kendi içlerindeki gizli gücü keşfetmeleri için ilham vermeye devam etti. Masalın önermesi şudur: gerçek güç bedende değil, hedefe yürümekten asla vazgeçmeyen sarsılmaz bir iradededir. Unutma, aradığın mucize aslında senin içindedir. Kendine inandığında en yüksek zirveler bile senin yuvan olur.